Bacaklarım uyuştu. Annemin saçını serebiliyorum. Baba, ben galiba burada öleceğim. Hiç kimse yardım etmiyor. Dünyayı geziyorsun o kadar, neden Hatay'a geldin diye. Hatay'a gelmeme çok şaşırdım. Ne televizyonda gösteriyorlar, ne haberlerde görüyoruz. Hatay'da kim şu an ne yapıyor bilmek için sadece gelmek gerekiyor. Selamlar Hatay'dan. Şu anda Arsuz'dayız. Rüzgarlarıyla ünlü olan Hatay ilçesindeyiz. Arsuz'dayız. Burada kalıyoruz. Buradan Antakya'ya veya Samandağ veya Hatay'ın diğer noktalarına doğru gideceğiz. Biliyorsunuz depremden sonra çalışmalara devam edildi ama 3 yıl geçmesine rağmen Hatay hala yerle bir halde. Hala çok fazla toparlanabilmiş değil. Ben depremden önce gelmiştim Hatay'a. Depremden sonra da gelmiştim Hatay'a. Görmüştüm bir yıl sonra ne halde olduğunu, Antakya'nın hala enkaz altında olduğunu falan. Şu an hiçbir bilgim yok ama hatırladığım kadarıyla Antakya çok yerle bir olmuştu ve çok fazla insanın sadece çevre köylerde ve çevre ilçelerde artık yaşamaya başladığını falan biliyorum. O yüzden maalesef Antakya'da konaklamak istemedik. Yani çok zaten konuşurken de hala çok etkileniyorum, yani çok duygulanıyorum. Hatay'ı çok seviyorum. Hatay'ı her zaman çok sevdim. Hatay'ı, yemeklerini, insanlarını. Üniversitedeyken çok fazla arkadaşım vardı Hataylı ve her tatil dönüşünde bize Hatay'dan annelerinin yaptığı buzluğa koymalık şeylerden getirirlerdi. Ve bizim için bir şenliğe dönerdi yani Hatay'dan gelen arkadaşlarımızı karşılamak. Çok seviyorum. Ayrı bağım olan bir şehir burası. Tevarlı'da Türkiye'yi geziyoruz ve bu Türkiye rotasında Hatay'ın da kesinlikle rotamızın üzerinde olması gerekiyordu. Dediğim gibi hem çok eski bir tarihi var. Talihsiz olaydan sonra birçok tarihi yapı yıkılmış, yok olmuş olsa da şehrin size verdiği bir enerji var. İnsanların tanısın, insanları da görsün istedim. Çünkü Hatay insanı gerçekten bir bambaşka. Hatay yemeklerini de çok seviyorum. Akdeniz esintisini de içinde barındıran bir yemek kültürü var. Hem bir taraftan işte doğunun etleri, kıyması, yemekleri, bir taraftan Akdeniz'in otları, zeytin, çökelekler, peynirler. Yemeklerini de tatmak istedik yol üstündeyken. Bir de bence Türkiye'yi geziyorsak, Türkiye'de hala Hataylı olmasına gerek yok. Çok büyük bir acı yaşadık hep beraber. O günden sonra insanların yüzüne gelen de bir şey var, yani hani bir bilmiyorum, bir şeyler var. O yüzden Türkiye'yi tanımak, Türkiye'deki insanı, kültürü, yaşanmışlığı bilmek için bence Hatay'ı da gezmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Şu an Arsuz'dayız. Arsuz'un rüzgarlarıyla terbiye olduktan sonra Antakya'ya doğru yola çıkacağız. Üç yıl sonra görüntüler. Nereye gidiyor? Ben bilmiyorum ki burayı. Geldi. Konuya bakıyorum. Abi baktım nasıl var? Antakya'ya iner inmez bir duman yığınının içerisine girdik gibi oldu. Her yer bayağı gri. Buradan çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama her yerde kazı çalışması, her yerde bir yıkım çalışması yapılıyor. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen şehirde çok bir değişiklik yok deprem sonrasında. Az önce biriyle karşılaştım pazardan çıktığımda. Takipçimmiş, beni takip ediyormuş ve şaşırdı. Dünyayı geziyorsun o kadar, neden Hatay'a geldin diye. Hatay'a gelmeme çok şaşırdı. Hatay'ı sevdiğimi, Hatay'ı her zaman sevdiğimi, hem depremden öncesinde hem depremden sonrasında geldiğimi ve bence hala çok güzel bir şehir olduğunu söyledim. Evet, yani gezi noktalarına baktığınızda çok fazla gezilecek bir şey yok ama Hatay da Türkiye'nin bir parçası.
Türkiye'yi gezerken hala bence gezilmesi gereken bir nokta. Sadece turistik amaçlı değil, aslında çevreye bakmak için, halkın son 3 yıldır ne yaşadığını görmek için gezilmesi gereken bir yer. Çünkü gördüğüm kadarıyla ben depremden 1 yıl sonra gelmiştim Hatay'a. O zaman hala yıkık dökük her yerdeydi. Şu an her yerde yıkık dökükten ziyade her yerde yol çalışmaları, her yerde hala yapılan çalışmaları görüyorum ve herkesin yüzünden akan bir mutsuzluğa şahit oluyorum. Benimle beraber Türkiye'ye ilk defa gelen Teva'ya da Hatay'ı aslında bu yüzden göstermek istedim. Hatay da Türkiye'nin bir parçası. Hatta belki görülecek noktalarda ilk 3 sırada bile olabilir. Çünkü sadece gezi noktasından ibaret değil Hatay. Hatay yemekleriyle de çok güzel, kültürüyle de, insanıyla da çok güzel bir şehir. Sadece bunlar da değil sebep. Türkiye sadece İstanbul'dan, Fethiye'den, Akdeniz kıyılarından ibaret değil. Türkiye'nin bir de bu tarafı da var. 3 yıl geçmesine rağmen hala çalışmalara hala devam ediliyor. Antakya'ya geldiğimizden beri bir sisin, bir duman sisinin içerisinde gibiyiz. Her yerde toz var, her yerde çalışmalar devam ediyor. Trafik kilitlenmiş durumda. Ve biraz da dediğim gibi insanları, kültürü, Türkiye kültürünü, Türkiye insanını anlamak için bir Hatay'ı da gezmek gerekiyor bence. Üzücü olan şu, 3 yıl geçmesine rağmen hala şehri bu şekilde görmek. Yani Hatay hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için Hatay'a gelmeniz gerekiyor. Onun dışında size ne televizyonda gösteriyorlar, ne haberlerde görüyoruz. Hatay'da kim şu an ne yapıyor bilmek için sadece gelmek gerekiyor. Burada gördüğüm ve konuştuğum insanlardan anladığım kadarıyla insanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Hala insanlar konteynerlerde, hala çadırlarda kalan insanlar var. İnsanlar burada el emeğiyle, komşular birbirlerine yardım ederek geçiniyorlar çoğu yerinde. Bütün Türkiye'yi yardım konusunda bir araya toplayabilecek kocaman bir şehir varken hala çoğunluk tarafından kabul edilmeyen projelere ve yatırımlara bütçe ayrılması üzücü olan. Kocaman bir şehir. Hala kendini toparlamaya çalışan kocaman bir şehir. İnsanların yüzünden mutsuzluk akıyor. Gülen yüzler göremedim sokaklarda gezerken. Herkes mutsuz. Dışarıdaki insanların hepsinin tek amacı eve gitmek. Çünkü dışarıda yapacak çok fazla şey yok. O yüzden herkesin tek amacı bir an önce evine gitmek gibi. Yani dışarı çıkmanın tek sebebi eve dönmek için gibi. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Tabii ki. Büyük bardak mı küçük bardak mı? Büyük. Bismillahirrahmanirrahim. Ablam şuradan çek. Şimdi kardeşim sahnetler doldu. Dur acele yok. Tamam. Tarçın. Evet. Hindistan cevizi. Aa evet. Kokonat. Coconut. Ya. Burada. Ceviz. Yes. Walnut. What is this? Walnut. Walnut. Üzüm. Yok. Dry fruit. Dry grape. No. Aa bir sürü şey var. Badem. Badem olur. Bu kadar yeter herhalde. Bak bakalım Aa, tadı bu nasıl. bayağı yoğun öyle mi? Ya. Paşam. Teşekkür. Paşam. Paşam. Güzel bir laf. Hani bizde çocuklara, gençlere söylenen bir laf. Evet. Paşam is you say to your son, to your kid. You know, it's Tamam. they love. Different. Yeah, it's different than the other salad. Sıcak. Çok güzel. Nasıl tadı? Ustasında yiyeceksin. Çok iyi. Bak 1992'den beri. Hadi ya, since 1992 they do this. Ama ya. Efsane salep. Hakikaten süper. 1992'den beri. Şurada ön tarafta yazar bir Bakayım. Evet. Hakikaten çok lezzetli.
Hamdolsun Rabbime. Depremden sonra burası bir şekilde ekmeğimi götürüyorum evime. Şükürler Ellerine olsun. sağlık. Ellerine Diline sağlık. sağlık. Sırf bunun için bile gezilir Hatay. Esnafı bal gibi. Burası eskiden eski Antakya evlerinin olduğu yerdi. Ben buralarda çok gezdim. İnanılmaz güzeldi. Şimdi komple harabeye dönmüş. Eski Antakya'dan eser kalmamış. Bunlar da şu an tekrardan yapılan binalar. Bir tarafta hala yıkıma devam ediliyor. Şehirde bir tarafta da yeni yapılar yapılıyor. Eski Antakya'nın ruhuna yakışır şeyler inşa ediyorlar tekrardan galiba. Dükkanı yıkılmayan esnaflar kaldıkları yerden aynı şekilde devam ediyorlar. Garip hissettiriyor biraz buralarda dolaşmak. Şurası Antakya'nın en aktif yeriydi. Tam işte eski Antakya'nın girişi de bu taraftaydı. Harika bir meydandı burası. Harika bir meydandı. İçim acıdı şu an. Bir de dedim ya, her şeyi herkes, yani buranın halkı aslında her şeyi el emeğiyle yapıyor gibi görünüyor. Ortalıkta hiçbir otorite yok. Ortalıkta hiç polis yok. Trafiği düzenleyecek. Trafik kilitleniyor. Yine şehri birlikte ayağa kaldırdıkları gibi insanlar kendi kendilerine trafiği çözüyorlar. Aşkım. Fena. Ne hale gelmiş. I think so. Now I cannot figure the map. So all these buildings are seen as ancient. That's why they cannot actually touch
without a permission of tourism municipality. Savaş alanına dönmüş gibi ya. Bu şehir nasıl toparlanacak? Hatay benim işimden istifa ettikten sonra ben dünyayı gezeceğime karar verdikten sonra gezdiğim ilk şehir. Buraları daha öncesinde gördüğüm için mutlu hissediyorum. Şu halini gördüğüm için tabii ki de çok mutsuz, üzüntülü hissediyorum. Evlerden kalan CD'ler, filmler, Indiana Jones. Ya çok üzücü ya, çok üzücü. Karşımıza bir tane restoran çıktı. Şu an hala açık, hasar görmemiş ve çalışmaya devam eden. It's a Raka place. Hisin ortasında devam eden bir yeri görmek böyle ve ışıl ışıl ve bütün canlılığıyla canlı müzik yapıyorlarmış akşamları da. Hoşuma gitti. Hayat devam ediyor, hayat devam edecek.